Kaptan, çaptan, kalkan. Eskiden bir falkondum, yaşıyordum sakince. Kalkanı aldım da kaldıramıyorum. Psikolojim bitikte. Dünyayı kurtarsam da linç yiyorum X'te. Kimse benden emin değil. Hepsi siyahiyim diye. Temalı bu yapımda siyahi Kaptan Amerika'mız plebleri öldürerek hikayeye aksiyonlu bir giriş yapıyor. Bu kardeşimiz de yeni Falcon. Bunun yancısı gibi yanında olaylara dahil oluyor. Hikayeye bam güm giriş yaptıktan sonra emekli Kaptan Amerika ile tanışıyoruz. Peki eski Kaptan Amerika olduğunu nasıl anlıyoruz? Kimsin sen? He tamam anladım. Kahramanlar ya İlla havasını atacak. Bizim de 90'larda Gazman vardı. Mesela sen kimsin diye sorunca durduk yere osurmuyordu. Efendi gibi Gazman'ım diye adını söylüyordu yani. Emekli, güncel Amerika ve yancı Falcon Amerikan başkanının davetine gidiyorlar. Hem de böyle içe sıça. Amerikan başkanı da eski şerefsizlerden. Başkan olunca iyi biri olmuş göğe. Adam diğer ülke devletlerine sunum yapıyor. Evet arkadaşlar, yeni bir alaşım bulduk. Adı da Adamantium. Ney? Adamantium. Nasıl yazılıyor amına koyayım? Neyse işte bununla çok güzel silahlar yapacağız. Öyle eğitim, sağlık sektörü falan başını alsın. Biz silah üreteceğiz. Öyle kanka. Silah üretmek varken niye kansere çare bulsunlar mesela değil mi? Böyle sunum yaparken bir anda bizim emekli Amerika kalkıp başkana sıkıyor. Sonra bir bakıyoruz özel güvenlikler de sıkmaya başlıyor. Tabi bizim emekli buradan ateş ettiği halde vuramazken diğerleri nasıl başkanı vursun değil mi? Başkanı kaçırıyorlar ve hemen olay sıcağı sıcağınayken bizim emekli Amerika abi idamla yargılıyorlar. Oğlum bir araştırsaydınız adam kaç yıl ülkesine hizmet etmiş la sanki değil mi? Tabi siyahi Amerika durur mu? Diyor ki kesin zihinleri kontrol edildi. Bizim emekli böyle bir şey yapmaz diyor. Adam resmen zeka küpü ya. Şıp diye anladı gördünüz mü? Bu arada filmi izlerken emekli Amerika abiye de bir acıyorsun lan. Abi niye ateş ettin başkana? Vallahi ben yapmadım İsmail. Abi asıl ismimi söyleme dedim sana. Derdine sokayım kanka. Tabi Amerikan başkanına saldırı olunca diğer bütün ülkeler sokarım adamantiyumuna biz anlaşmadan çekiliyoruz diyorlar. Şimdi olay şu. Bu bizim kötü adamımız. Diyor ki beni bu hale sizin başkanınız getirdi üzerinde deneyler yaptı laboratuvar faresine döndüm a**ayım. Yani kötü adam eskiden Amerikan başkanı yüzünden beyin emcüklemesi geçirmiş. Dolayısıyla herkes o ibnenin gerçek yüzünü görecek diyor. Meğer uzaktan herkesin beynini bu kontrol ediyormuş. Mesela telsizlerden bir şarkı çalıyor. Askerler bir anda sağa sola ateş etmeye başlıyorlar. Vallahi tutuklusunuz kaptan emiri böyle. Ama ayıp ya. Ay anasını. Bu arada bak bu söyleyeceğimi parodinin sonuna kadar unutmayın. Kötü adamın zihni olası her sonucu görüyormuş. Ya bir şey diyeceğim. Hiç olmamış oğlum bu kaptan. Evet kusura bakmayın siyahi diye olmamış. Yani Wakandalı Black Panther'a mesela böyle bir şey söylüyor muyuz? Hayır. Ama Kaptan Amerika bu a**ayım. Bana ırkçı falan demeyin yani. Zira filmde sürekli repliklerle zaten onlar ırkçılık yapıyor. Steve olsa böyle olmazdı. Sen Steve gibi değilsin oğlum. Steve olaydı iyiydi. Hayır bir de yapımda bu adama ne olduğu da meçhul. Öldü mü, kayboldu mu hiçbir şey açıklanmıyor. Sadece o artık yok diyorlar. Öyle de sağlam bir zemine oturuyor yani hikaye düşün. He şimdi aranızdan bazıları diyecek. Abi kalkanı zaten Steve verdi bu herife. Kendisi de geçmişte yaşamayı tercih etti diye. Çok da s**me ben bunu hatırlamak zorunda mıyım ama? Filmden şu karının gereksiz atar sahnelerinden birini çıkarıp flashback'le kalkanı verme sahnesini tekrar koy mesela. Irkçılıksa alttan senaristler ırkçılık yapmış. Ama Steve mesela kimseye bir sormadan olaylara bam güm giriyordu. Bizim siyahi kaptan niye mahalle kavgasına bile gidecekken başkanı danışıyor reis? Ayrıca farz edin ben Marvel'ı hiç bilmiyorum. Bu karıyı görünce kim olduğunu anlamak zorunda mıyım abi? Ayrıca herkese hitap edeceğiz diye bu İsrail asıllı karakteri koyan zihninize de sokayım. Zira çizgi romanlarda bu karakter İsrail adına çalışan mutant bir süper kahraman. Alo, Marvel filmlerini evvel izleyen nesle sesleniyorum. Ne izlediğinize dikkat edin a**ayım. Marvel diye gezeceğinize biraz hassas olun. Ayrıca bir önerim var yani daha kısa ve daha çelimsiz kadın kahraman bulamadınız mı? Oldu olacak bunun yerine Zeynep Bastı oynataydınız birader. Kankalar bizim başkan uçak gemisini ayarlayıp Göksel Adanın oralara gidiyor. Çünkü Japonya ile konuşacakmış. Çok yazdığı için Beyaz Saray'dan arayamıyor herhalde. Yakınlara gideyim demiş. Bu sahnede de Hint okyanusunda Japon ve Amerikan uçakları kapışıyor. Televizyonlar da bunu canlı veriyor ha. Hangi televizyon buraya kamera vurdu lan? Bu arada Göksel Ada ne biliyorsunuz değil mi?
Hepiniz bilmek zorunda değilsiniz, doğru. Çünkü bu Marvel hikayede bir açıklamadığı için ben size kısaca anlatayım. Aha bu. Tiamut denen görsel varlık. Yani bu arkadaş tanrımsı bir uzay varlığı. Hatırlayın, Eternals filminde bu koca varlık dünyanın çekirdeğinde doğuyordu. Eternals ekibi de bu doğmasın diye engelledi. Zira doğursa dünya patlayan. Dolayısıyla tam ortaya çıkarken böyle buzluktaki tavuk gibi, zira et bir örnek vermek için bile pahalı koyayım, öyle kala kalıyor. Heh, işte bu adamantium diye götlerini yırttıkları bileşen de bunun bedenindeymiş. Benim anlamadığım, yani okyanustan kafasını çıkaran taş bir adam var. Ulan bir basın organı da, bir halk da demiyor ki aga bu nedir? Yemin ediyorum bu Türkiye'de Karadeniz'de falan olacak. Üstüne çay bahçesi yapmıştık ama. Havadaki savaşta bizim Falcon'da vurulup yaralanıyor. Zaten ne zaman göte gelecek diye merak ediyorduk yani. Çünkü o kadar her şeye atlıyordu ki ben yapayım diye. Hızlı giden atın boku seyrek düşeceği için yaralanması da normal. Evet, geldik dünyanın en tezat sahnesine. Bakın sahne böyle. Arkadaşlar ben ne dedim? Yurtta sulh, cihanda sulh. Siktir lan Atatürk dedi o. Tam kafa karıştırma, işte barış diyorum. Tüm ülkelerde artık huzur içinde yaşayacağız. Sakin ve huzurlu bir dünyamız olacak. Efendim Japonya biz Amerika ile aynı masaya oturmayız demiş. Ne demek a**ına? Lan ne oluyor oğlum? Adam bildiğin adet gören Hulk'a dönüştü. Kırmızı ne a**ına? Kötü adam bunun herkes gerçek yüzünü görecek derken ben de ne bileyim bunun yolsuzlukları ortaya çıkacak. Akrabalarının mevki sahibi yapmasını açıklayacak falan diye bekliyorum. Meğer Hulk oluşundan bahsediyormuş. Tabi Hulk gelince bizim kaptan anında ortamda spawn oluveriyor. He, o sırada zihni olası her sonucu gören kötü adamı tutukluyorlar. Kılıfı da hazır ha. Ben bunun sonucunu hesapladım falan diyor. Aynen kanka. Zaten faiz de eşittir enflasyon. Hulk'la bu kaptan abi savaşacak. Ama şimdi tabi akıllarda tek soru. Oğlum sen 10 dakika önce 5 tane askeri, normal dümdüz 5 tane asker, kalkanla zar zor döven bir adamsın. Bak bu herif elindeki o kalkanla Bucky'yi dayak delisi yaptı. Crossbones kalkan müptelası oldu. Ultron botlarını parçık pinçik etti. Lan Thanos'la kapıştı, Thanos'la. Sen bu Hulk'u nasıl döveceksin acaba yavrum? Kankalar kavga ederken Hulk kaptan abi paçavra ederken demek istedim. Beyaz Saray'ın anasını ağlatıyorlar. Bak benzerini bizim herhangi bir yerli filmde yapacak yapımcıya ne yaparlar biliyor musun? Evet biliyorsun. Halbuki sadece film yani. Üstelik fantastik. Adamlar o kadar özgür ki Beyaz Saray düştü diye filmleri falan var, düşün. Bu arada Beyaz Saray yetmedi, anıtın da anasını ağlattılar. Yetmedi, Central Park'ın da içinden geçtiler. Zira tek bir yerlerde savaşırlarsa olmaz. Bütün Washington'ı yıkmaları lazım. En son kavganın sonunda ortalık yerle bir oluyor ve bizim siyahi Amerika'yı asfaltın altından çıkarıyorlar. Öldü deyin ne olur? Kim? Nerede o a**kodumun oğlu? Hay anasını. Tabi bizim Kaptan Amerika versiyon 3.1 baktı dövüşerek olmayacak, konuşarak ikna edin diyor. Hulk bak içinde ponçik bir adam var biliyorum. Zaten sen beni havada karada s**ersin, biz seni seviyoruz, ne olur kendine gel ya. İnanır mısın? Hulk da bu iki güzel söze sönüp tekrar başkana dönüşüyor. Lan madem böyle kendine geliyordun niye anasını ağlattınız la ortalığın? Beyaz Saray restorasyonu alınır, adamantium her ülkeye eşit bir şekilde dağıtılır. Emekli kaptan da salınır. Oğlum Harrison Ford ne yaşlanmış bu arada be. Kızını da Arwen abla oynamış. Kadının Yüzüklerin Efendisi'nden sonra düzgün filmi yok. Hala Lothar sayesinde saygı görüyor. Tabi şimdi izleyici olarak merak ediyorsunuz bu dingele ne oldu. Dedim ya teslim oldu diye. Sonra da başka evrenden başka kahramanlar gelecek. Bakalım o zaman ne yarram yiyeceğiniz dedi. Bu kadar. Koca yapım iki kavga sahnesinde bir diplomat gibi sürekli etmeyin abi, yapmayın abi diyen Kaptan Amerika'yı izlemekle geçiyorum. Yani karakter Kaptan Amerika değil de Birleşmiş Milletler temsilcisi gibi. Sanki senaristler ChatGPT'ye Kaptan Amerika filmi yaz ama politik doğrucu olsun demişler. Sürekli bir barış göndermeleri. Yani Andromeda galaksisinde yaşayan biri olarak bu filmi izlesen sanarsın ki gerçekte dünyayı başka ülke karıştırıyor. Ulan yapımda adamantium gibi bir maden var. Devletler üzerinde tepişiyor. Sen tam böyle büyük bir kaos, çatışma falan bekliyorsun. Bizimki çıkıp arkadaşlar bir oturun konuşalım ya. Oğlum millet aksiyon, görsel şov, patlama, kalkan fırlatma görmek için sinemada IMAX bileti aldı. Milletvekili gibi masaya oturup barış sağlamaya çalışmanın için değil. Kısacası siyahi bir Amerikalıyım. Savaşıyorum kötülükle. Her şey için izin alıyorum. Ama yapamam ben böyle. Ben Falconken kimse demiyordu bu ne diye.
Ulan bir kaptan olduk, düştük herkesin diline. Temalı bu yapım bizim için.